Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için en kolay ve en hızlı tığ işi kare motiften yılbaşı süslemelerinizde kullanabileceğiniz tığ işi çorap yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım tığ işi çoraplarda istediğiniz renk kombinlerini uyarlayabilir ve istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Videomun içerisinde çorapları büyütmek veya küçültmek için yapmanız gereken tüm ölçüleri adım adım anlatacağım. Çorapların yapılışında kullanacağım iplerin markası Himalaya Himagurumi koton iplikler kullanacağız. Gold ya da gümüş renginde simli ipler. Kullanacağım simli ipin markası Fil Yarn. Metalik simli iptir arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile çorapları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına videomu beğenip kanalıma abone olduysanız haydi vakit kaybetmeden çorapların yapılışına başlayalım. Çorabın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, başlangıç zinciri ile birlikte toplam 3 tane olacak arkadaşlar. 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, iki zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, iki zincir ve son kez halkanın içerisine 3 trabzan yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştırdıktan sonra 2 zincir, ilk zincirin tepesine kaydırma ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. İkinci renge geçiş yapalım. Yapmış olduğumuz herhangi bir iki zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 3 zincir, halkanın içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak birinci köşeyi oluşturalım. Bir zincir ve alt sırada yapmış olduğumuz tüm iki zincir boşluklarına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Tüm köşeler arası geçişte de bir zincir yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir, ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir yaparak ipi keselim ve üçüncü renk ile devam edelim. Yapmış olduğunuz herhangi iki köşe arasındaki bir zincir boşluğundan ipi sabitleyebilirsiniz. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan,
Alt sıradaki tüm köşeleri 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Köşeler arasındaki zincir boşluklarını da 3 trabzan yaparak ve tüm gruplar arasında da bir zincir yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sadece köşelerde 2 zincir yapacağız. Diğer gruplar arası geçişte ise bir zincir yapacağız. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir, ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim ve birinci sırada kullanmış olduğumuz renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz iki grup arasındaki herhangi bir zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. Aynı boşluğun içerisine 3 zincirden sonra 2 ikili trabzan yapalım. Bir zincir, sonraki iki grup ortasına 3 trabzan. Bir zincir ve tüm köşelere alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Kenarlarda bulunan tüm bir zincir boşluklarına ise 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sadece köşelerde 2 zincir, kenarlardaki gruplar arası geçişte ise bir zincir yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir, ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. Evet, şu anda yapacağımız çorabın karesini tamamlamış olduk ve 4 sıradan oluşan bir kare oluşturduk. Çorabı daha büyük ve geniş yapmak istiyorsanız sıra sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci sırada kullanmış olduğumuz renk ile çorabın birleştirme işlemini yapacağız. Ve şu şekilde ikiye katlayalım. Bakın burada birinci sırada yapmış olduğumuz her bir grupta 3 trabzan vardı. Ortadaki trabzanın iç noktasından ipi buraya sabitleyeceğiz. Yani şu şekilde. Buraya bir zincir yapalım. Ve hemen üstte bulunan 3. sıradaki, yani 1, 2, 3. sıradaki trabzan grubunun ikincisinin ortasından tığ geçirerek aynı boşluğun içerisine toplam 10 tane üçlü trabzan yapalım. 10 üçlü trabzanı yaptıktan sonra bakın kareyi ikiye katlamıştık. Gruplar karşılıklı
birbirine bu şekilde bağdaşıyor zaten. Ön tarafta bulunan birinci trabzan ile arka tarafta bulunan birinci trabzandan tığı geçirerek sık iğne yapalım. Ve şimdi karşılıklı tüm trabzanlar ile bir zincir boşluklarına köşeye gelene kadar birleştireceğiz ve sık iğne yapacağız. Ön ve arkadaki köşe zincir boşluğuna birlikte 4 tane sık iğne yapalım. Şimdi diğer köşeye gelene kadar karşılıklı trabzanları ve zincir boşluklarını birleştirerek sık iğne yapacağız. Buradaki parça ipleri iç kısma katabilirsiniz. Köşe her iki boşluğa 2 sık iğne. Şimdi çorabın buradaki asma bölümünü yapacağımız için ben 20 zincir yaptım. İstediğiniz kadar zincir yapabilirsiniz. Zincir 20 zincir yaptıktan sonra aynı boşluğun içerisine 2 tane sık iğne yapalım. Ve son 2 trabzan grubunu da karşılıklı birleştirmeye devam edelim. Üçüncü trabzanları da önlü arkalı birleştirmeyi unutmayalım. Bir zincir, deseni çevirelim ve yapmış olduğumuz zincire gelene kadar tüm sık iğnelerin tepesine kaydırma yaparak devam edelim. Buradaki zincir boşluklarını atlıyorum ve sonraki sık iğneye geçerek ilmek kaydırmaya devam edeceğiz ve bu zincir boşluğunun olduğu noktada bir zincir yapalım. Takip eden tüm sık iğnelerin tepesine sıra sonuna gelene kadar kaydırma yapmaya devam edelim. Son kaydırmayı da yaptık. Ve burada yapmış olduğumuz 10 tane üçlü trabzanın tepesine yan yana 10 tane sık iğne yapalım. Onuncu sık iğneyi yaptıktan sonra yeşil renk sırasına başlarken yapmış olduğumuz aynı boşluktan kaydırma yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim ve her iki ipi bağlayarak
Arka tarafta ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Evet, böylelikle çorabın tüm yapılış aşamalarını bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.